Merhaba, her şeyin gönlünüzce olmasını dileyerek dönüşüm hikayeme başlıyorum. Alüminyum tencerenin dönüşümünü izleyeceğiz. Alüminyum tencereyi vintage bir saksı haline dönüştürmek istedim. Bunun için öncelikle porselen hamurundan hazırladığım motifleri yapıştıracağım. Bu elimde gördüğünüz benim kendi kalıbını çıkarttığım melek figürü. Silikondan kalıp yapma videom var kanalımda. Oradan izleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmına da linkini bırakacağım. İçine güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Bayağı derin çünkü bu kalıp. İyice bastırarak şeklini çıkarabiliyoruz. Çıkarırken biraz sorun oluyor ancak düzeliyor sonradan. Motifleri porselen hamurumu çiçek tutkalıyla metal yüzeye yapıştırıyorum. Gayet iyi tutunuyor yüzeye. İlk olarak en başta bir kayma olabiliyor. Bu sizi endişelendirmesin. Şöyle biraz tencereyi eğik yapıp biraz bekleyelim. Bir 10-15 dakika kadar. Sonrasında zaten tamamen yüzeye yapışıyor ve gün geçtikçe de daha da sağlamlaşıyor. Kenarda kulpun tencereyle birleştiği kısmındaki bu yerleri, kaynak yerlerini yine motiflerle kapamak istedim. Büyük bir motif kalıbım vardı. Oradan beğenip seçtiğim bu gördüğünüz motifi 2 tane olarak çıkarttım. Sağ ve sol olmak üzere önce bunları yapıştırdım. Alüminyum tencereler artık günümüzde çok kullanılmıyor çünkü alüminyumdan gıdaya geçiş olduğu biliniyor. Ben de çok tavsiye etmiyorum. Bu konunun eğitimini aldım ben 4 yıl boyunca. Şimdi orta kısma bu melek figürünü yarım olarak hazırlayıp yapıştırdım. Bunun gibi silikon kalıpların tamamını kullanmayabilirsiniz. Bir kısmını kullanabilirsiniz. Benim yaptığım gibi figürün yarısını burada kullandım. Ön tarafta biliyorsunuz tamamını kullanmıştım. Bu şekilde yarım gövdeyi, yani baş ve çiçek tuttuğu kısmı yapıştırdım. Arka tarafa da aynı işlemleri uyguluyoruz. Şimdi tencerenin yüzeyine bu vintage görünümünü vermek için, böyle dokular vermek için benim deneyerek bulduğum bir metot var. Belki daha önce kullanılıyordu. Ben birkaç çalışma yaptım. Beyaz çimentoyu tutkalsız ve tutkallı olarak yüzeylerde denedim. Ancak çimentoya tutkal ilave ettiğinizde çok daha iyi bir şekilde yüzeye tutunuyor. Onu belirteyim. Aynı zamanda ben biraz önce gördüğünüz metal kutuya daha önce çalışmasını yaptım. Herhangi bir şekilde bir dökülme, hatta çıkartmaya çalıştığımda da o dokunun iyi bir şekilde yapıştırdığını gördüm ve sonradan alüminyum tencereye de uygulayacağıma karar verdim. Biraz da su ilave ederek, yani beyaz çimento, tutkal, çiçek tutkalı, PVA çiçek tutkalı kullanıyorum ve biraz da suyla bir kıvam elde ediyoruz. Bir harç, çok akıcı olmasın, çok aşırı katı da olmasın, ortasını bulalım. Tutkal miktarı çimento miktarının yarısı kadar neredeyse, su da tutkalın yarısı miktarında, kabaca böyle diyebilirim. Bakın harcı yüzeye fırçayla bırakıyorum. Melek figürlerinin
kenar kısımlarındaki bu boşlukları da bu harçtan uygulayarak bir şekilde bu açıklıkları da kapattım. Bu figürler, şunu belirtmek istiyorum, tam olarak yapışmadan önce, kurumadan önce mutlaka kontrol edelim. Boşluk kalan kısımları elimizde hafif hafif yapıştırmaya çalışalım. Hani hep gözünüzde olsun. Bu motifler kuruyana kadar kontrolünüzde olsun objeniz. Şimdi çimento ile hazırladığım harç da kurudu ve artık boyamaya geçiyorum. Kuruması çok uzun sürmüyor. Balkona ben bırakmıştım. 2 saatte kurudu. 2-3 saat bıraktım ben. Daha da kısa sürede kuruyor da tam emin olmak için ben o kadar bekledim. Sonrasında tamamen siyah boya ile boyadım. Multi-surface boya bu. Akrilik boya. Her yüzeye uygulanabilen. Multi-surface olmayıp normal akrilik boyayla da boyasanız bir sorun çıkmaz. Çünkü çok girintili çıkıntılı bir yüzey. Darbelerle, fırça darbeleriyle aralara boyanın iyi bir şekilde girmesini sağlayalım. Tencerenin kenar kısımlarına da aynı işlemleri uyguluyoruz. Çünkü ben bunun içerisine toprak koyacağım ve bitki ekeceğim. Videonun sonunda göreceksiniz. Görünen kısımlara da aynı işlemleri o yüzden uyguladım. İç kısmına herhangi bir şekilde boya kullanmadım. Şimdi boyam da kurudu ve artık benim motifleri ve dokuları ortaya çıkarma zamanım geldi. Bunun için fil dişi sahili rengiyle böyle süngerle patlayarak dokunuşlar yaptım ve bu dokuların, motifin kabartı yerlerinin ortaya çıkmasını sağladım. Aynı zamanda melek figürlerinin ortaya çıkmasını sağlıyorum. Buradaki bu açık renk boyayla dokunuşlarınızın miktarını siz ayarlayabilirsiniz. Bakın melek figürü ortaya çıkmaya başladı. Daha fazla olabilir, daha da az olabilir. Bunu siz zevkinize ve beğenilerinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada boya açık renk boya olarak tercih sizin. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Hani doğala yakın renkler olabilir. Daha farklı ilgi çekici renkler de olabilir. Ben bugünkü çalışmamda bu tonları kullandım. Kulp kısmına da yine aynı işlemleri uyguluyoruz. Yani önce siyaha boyadım ve üzerine açık renk boyamla bu şekilde dokunuşlar yaptım. Bakın kenar kısımları da aynı şekilde yaptım. Burada dayanamadım ve görmek istedim sonucu. Evet, gayet hoş oldu. İçerisine bitkim vardı. Çiftlik evinin içerisindeki o yapay bitkiyi koydum. Gayet hoş durdu. Şimdi biraz da böyle yıllar geçmiş, küflenmiş görüntüsü vermek için ben yine boya kullandım. Siz de mesela şey olabilir, elinizde bu eskitme pudraları olabilir. Onları da kullanabilirsiniz. Ben burada hep şey kullanıyorum. Boyayı uyguluyorum ve aynı sonucu verdi. Ada çayı rengini kullandım Cadence'in. Ada çayı rengine fırçamı batırarak kenar kısımlara dokunuşlar yaptım. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda beğeni ve yorumlarınız kanalımın ilerlemesine yardımcı olacaktır. Bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Tümünü işaretlemeniz yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.